Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Instagram'da paylaştığım ve çok beğenilen ve çok soru gelen bu tığ işi çiçekli ayakkabıların nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ben bu ayakkabıları yapalı bir 5-6 sene oluyor. O yüzden videosu yok. Daha önce blogumda paylaşmıştım. El işi defteri blogspot.com blogumda. Evet, bu şekilde çok soru geldi nasıl yapıldığı ile ilgili. Ben de bir yardımcı olmak adına bir video çekmeye karar verdim. Şöyle, şimdi elimde ayakkabı yok. Şu terlikleri yapacağım. Şöyle bunun üzerinde beğenmediğim bir süs vardı. Onu söktüm. Şimdi çiçeklerle bunu süsleyeceğim. Tığ işi çiçekleri de internette çeşitli videolardan, Pinterest'ten vesaire yapılışlarını bulabilirsiniz. Böyle minik minik çiçekler. Bunları daha önce bu ayakkabıyla aynı dönemde yaptığım bir duvar süsünde kullanmıştım. O süsü artık kullanmadığım için o çiçekleri söktüm. Arkalarında şöyle söktüğüm yerin şeyleri var. Onun için böyle kalıp gibi duruyor. Sıcak silikonla yapıştırmıştım bunu da. Sıcak silikon çok sağlam bir yapıştırıcı. Bakın altındaki dokuyu da söküp çıkarıyor. Yani o kadar sağlam. O yüzden bu sıcak silikonla yapıştırdığınız yerler kolay kolay sökülmez. Rahatça giyebilirsiniz. Evet. Bu şekilde bunları da evdeki artan iplerle örmüştüm. Mümkün olduğunca ince ipler, alize diva kıvamında gibi. Çoğunluğu alize diva ile örmüştüm. Bakın böyle. Şu yaprakları mesela 50 numara dantel ipliği kullanarak örmüştüm. Onun gibi. İşte bu şekilde. Şimdi bunları sıcak silikonla yapıştıracağız. Mümkün olduğunca hani birbirine eşit, birbirinin simetri şeklinde yapmak istiyorum. O yüzden önce bir tanesini yapacağım. Sonra diğerini onun şekline bakarak birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, birinci terliği bitirdim ben. Şöyle bakın. Hiç açık yer kalmayacak şekilde her tarafını sıkıca sıcak silikonla yapıştırıyoruz. Şu çizgilere dikkat ediyoruz. Yani bu sınırı böyle sıfırlayacak şekilde. Şu kenarları bakın. Her tarafı kapalı. Gerektiğinde böyle üst üste bindiriyoruz. Bir puzzle yapar gibi. Şöyle bakın. Gayet de sağlam oluyor. Merak etmeyin. Evet. Şimdi buna bakarak aynı şekilde motifleri yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi şu yapraktan başlayalım. Şöyle şu tarafa yakın bir şekilde bunu koymuşum. Şöyle bir bakayım. Şurada 2 parmak var gibi. Evet. Şuraya şöyle yapıştıracağım. Evet, sıcak silikonu şöyle bolca sıkıyoruz. Ve şu kenarı sıfırlayacak şekilde bakın şurayı sıfırlıyorum. Ve buradaki şeye yakın. Şöyle biraz daha çekeyim. Evet. Ay, elim yandı. Dikkat edelim sıcak silikon elimizi yakmasın. Eldiven kullanabilirsiniz. Ben pek eldiven kullanamıyorum çalışırken. O yüzden de böyle elim yanıyor. Şöyle şunları ayıklayalım. İyice bastırın şöyle. Evet. Şimdi bunun yanına şuraya bir papatya koymuşum. Şöyle. Şu şekilde, evet. Yani bir tane terliği ya da ayakkabıyı yaptıktan sonra ona bakarak diğerini yapabilirsiniz.
Şöyle bakın, şurayı sıfırlamaya dikkat ediyoruz. Şöyle iyice bastırıyorum. Ay, gene yandı. Şöyle iyice bastırıp çok sağlam oluyor. Evet. Şimdi ne yapmışım? Şuraya bir mor koymuşum. Hani hangisi üste hangisi alta gelecek ona göre dikkat ederek koyarsanız şu köşeye bir mor geliyor. Şöyle iyice sıkıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Evet. Şu kenarları sıfırlıyoruz. Bakın şöyle motif sünüyor zaten. Sündürerek ona istediğiniz hani şekli verebiliyorsunuz. İyice bastıralım. Evet. Sonra şuraya şu maviyi koymuşum. Şöyle. Şöyle iyice sıkalım. Şöyle yerleştiriyoruz. İyice bastırıyoruz. Motifleri eşit sayıda yaparsanız her iki terlik ya da ayakkabı için sıkıntı çekmezsiniz. Büyüklü küçüklü yapın. Hani minik boşlukları dolduracak şekilde minik motifler de yapın. Evet. Ya da hazır hani iğne oyası motifleri ya da şey de olabilir. Böyle hani çiçekli su taşları oluyor. Onların motiflerini kesip koyabilirsiniz. Ama böyle tığ işi daha hoş olur bence. Evet. Arkadaşlar yöntemimiz bu. Sırayla böyle yapıştırmaya devam edeceğiz. İşte biri altta oluyor, biri üstte oluyor. Hani yerleşim şeyine göre. Evet, buna göre yapıştırmaya devam edelim. Evet, terlikler tamamlandı arkadaşlar. Böyle oldu. Çok tatlı oldu bence. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bütün kenarlarını ince ince yapıştırdık. Hiç boşluk kalmadı. Şöyle bakın. Kenarları çok düzgün. Evet. Bu motifleri nasıl yapıldığının videosu yok bende ama internetten çeşitli mecralardan bulabilirsiniz. Fikir olması için bu motiflerin fotosunu videonun başında yayınlamıştım. Oradan fikir alıp yapabilirsiniz ya da farklı motifler yapabilirsiniz. Burada önemli olan minik minik motifler yapıp objenin üzerine yapıştırmak. Evet. Bu ayakkabıları daha önce yaptığım için şöyle kenarlarını çok iyi düzleştirememiştim. Boşluklar vardı. Bakın şöyle. Onlar için dantel ipliğiyle bir sıra sık iğne yaptım. Şöyle boşlukları doldurarak. Sonra o ördüğüm sık iğneyi de yine dantel ipliğiyle şöyle kenarına sıkıca diktim. Kenarlarını böyle bir rötuşlamış oldum ama burada öyle bir şeye gerek yok. Çok düzgün yaptığımız için bakın düzgün duruyor. Evet. Bu şekilde çok tatlı oldu. Tatil beldelerinde giyilebilir, dışarıda giyilebilir, evde giyilebilir. Tabii dışarıda giyildiğinde bu ayakkabı ve terlikler öyle tozlu, yağmurlu, çamurlu ortamlarda değil, düzgün ortamlarda giyiyoruz. Temizliği de bir ayakkabı fırçasıyla böyle tozunu alarak temizleyebiliyoruz. Zaten tozlu ortamlarda giymediğimiz için öyle çok kirlenmiyor. Sonra işte altını yıkayarak, sabunlayarak e, evde giyiyoruz. E, Ben dışarıda da giyiyorum, evde de giyiyorum. İşte ev gezmesinde giyiyorum vesaire.
Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.